PlayStation Portal'ın ekranında biriken tozları silme vakti geldi. Öyle bir güncelleme geliyor ki bu cihazın değeri gerçekten ikiye katlanacak. PlayStation Portal pazardaki ikinci yaşına girerken Sony bu cihazla alakalı öyle güzel bir duyuru yaptı ki PlayStation Portal gerçekten hak ettiği değeri fazlasıyla almaya aday bir cihaz haline geldi. Biliyorsunuz bu cihaz için oyun konsolu diyen oldu, aksesuar diyen oldu, sadece bir uzaktan ekran ve oynatma cihazı yani streaming cihazı diyen oldu. Evet, çoğu doğruydu bu eleştirilerin. PlayStation Portal bir türlü o karakteristiği de oturtamadı ama kısa bir süre önce Sony tarafından yayınlanan bir blog ve video ile birlikte PlayStation Portal gerçekten değerini benim gözümde ikiye katlar hale gelecek. Çünkü PlayStation 5 ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Şimdi bu detaylara yakından bakalım. Sizleri neler bekliyor detaylı bir şekilde anlatacağım. Ancak bu detaylara geçmeden önce kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni, paylaşım, hype, yorum gibi desteklerle de kanalın büyümesine katkıda bulunabilirsiniz deyip dilerseniz detaylara bakalım. Şimdi birazcık geriye dönük bilgi vermek gerekiyor. Çünkü bunlar biraz kafa karışıklığı yaratabilir. PlayStation Portal'da Cloud Streaming yani beta hizmeti belirli ülkelerde PlayStation Plus Premium abonelerine özel olarak verildi arkadaşlar. Türkiye ve bazı ülkelerde biliyorsunuz PlayStation Plus'ın en üst paketi Deluxe. Ancak Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinde Plus Premium olarak geçiyor. Ve bu Premium paketiyle birlikte PlayStation Portal'da şöyle ekranda gördüğünüz oyunları stream ederek oynayabiliyorsunuz. Yani bir PlayStation'a bağlanmadan, hatta bir PlayStation sahibi olmadan oyun oynayabiliyorsunuz. Ancak burada PlayStation'ın size verdiği oyunları oynayabiliyordunuz. Yani kütüphanenizde onlarca oyun var diyelim, yüzlerce oyun var diyelim. Arkadaşlar burada o oyunlar görünmüyordu eskiden. Ta ki bugünkü duyuruya kadar, açıklamaya kadar PlayStation ekibi kütüphanenizde olan oyunları da artık portal üzerinden PlayStation 5'iniz varken kapalı olsa bile veya bağlı olmasanız bile veya diyelim ki PlayStation 5'iniz yok ama bir PSN Plus Premium hesabı açtınız, oyun satın aldınız. Bir PlayStation 5 sahibi olmadan da artık kütüphanenize bu cihazdan erişebileceksiniz ve eriştikten sonra da PlayStation 5'ten tamamen bağımsız bir şekilde Sony'nin size verdiği oyunların dışında kendi kütüphanenize de erişim sağlayıp stream edebileceksiniz. Aslında işin özeti bu. Ancak burada bazı şeyler var. Ben web sitesini de gezdim. Görüntüleri de birazdan size paylaşacağım ekranda. Yaklaşık 2800-2900 tane PlayStation 5 oyunu şu anda portal üzerinden PlayStation 5 bağımsız kütüphanenizde olma şartıyla birlikte oynanabilir hale getirilmiş. Bu gerçekten muazzam bir haber. Şöyle hızlıca baktım oyunlara. Metal Gear Solid Delta, Snake Eater var. Stalker 2 var. Ghost of Yotei var. Yani yeni oyunları burada görebiliyorsunuz. Ancak buradaki kilit nokta şu. Türkiye'deki PSN Plus yani Türkiye adresiyle açılan PSN Plus hesaplarında premium yok. Sadece Deluxe paketi en üst paket olarak geçiyor. Premium almanız için de dediğim gibi Amerika, Kanada ve birçok Avrupa ülkesinden bir hesap açarak burada premium sahibi olabilirsiniz ve oyun satın aldığınızda kütüphanenizdeki oyunları orada satın almaya başladığınızda bu oyunları PlayStation 5'iniz olmasa bile oynayabilirsiniz. Bu işin en güzel noktası. Tabii buna ek olarak PlayStation ekibi Cloud Streaming tarafında kendi kütüphanesini de geliştirmeye devam ediyor. PlayStation 5 klasik oyunları da bunlara dahil olacak. Onun dışında PlayStation Plus aylık verilen oyunlar da bunlara dahil olacak. Yani baktığınız zaman arkadaşlar özetle şunu söyleyebilirim. Bu cihaz gerçekten çok eleştirilen bir cihazdı. Israrla da benim savunduğum bir cihazdı. Ben Portal'ı gerçekten çok seviyorum. Gerçek bir oyun konsolu değil. Yani bir Steam Deck'le, ROG Ally ile, Legion Go ile kıyaslanabilecek bir cihaz değil. Ama arkadaşlar bu güncellemeyle birlikte sizin artık PlayStation 5'e ihtiyacınız kalmayacak. Bu kısım gerçekten çok önemli. PlayStation 5 almak yerine, PlayStation 5 Pro almak yerine yapacağınız şey bahsettiğim ülkelerden ki ben bu ülkelerin listesini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Çok soru geliyor çünkü bununla alakalı. Bu ülkelerin herhangi birinden bir Plus Premium hesabı oluşturacaksınız. Aylık, 3 aylık veya yıllık şekilde abonelik alabilirsiniz. Daha sonrasında burada dijital olarak satın aldığınız oyunların tamamını arkadaşlar yakında burada göreceksiniz. PlayStation Portal'ın arayüzünde de çok ciddi değişiklikler olacak çok kısa bir süre içinde. Ekran görüntülerini şu an görüyorsunuz. Bunların detaylarını güncelleme geldiği zaman başka bir videoda sizlerle paylaşacağım mutlaka. Ancak şöyle söyleyeyim. Arama özelliği geliyor.
oyunlara katılma özelliği geliyor. Bunun dışında cloud ve kütüphane olmak üzere oyunları artık farklı farklı görebileceksiniz. Bağlantı hızınızın göründüğü bir ekran alanı gelecek. Bu da güzel şeylerden bir tanesi. Erişilebilirlik konusunda çok fazla detay bekliyoruz. Onlar da gelecek. Ancak şu anda sadece ekran görüntüleriyle bunları sizlere göstereceğim. Güncelleme çıkar çıkmaz da yeni güncelleme ile alakalı detaylı bir video mutlaka kanalda olacak. Çünkü benim en sevdiğim cihazım, çok savunduğum cihazım sonunda gerçekten işe yarar bir hale gelecek. Çünkü pil performansı konusunda beni çok tatmin ediyordu. Yani 6 saat, 7 saat, 8 saatleri gördüğüm oluyordu bu cihazla beraber. Dikkatimi çeken şeylerden biri bu oldu. Ama en sonunda PlayStation Portal en başta gelmesi gereken özelliklere ikinci yılında sahip oldu arkadaşlar. Bu yani 2 yıl bu cihazı yatırdık diyebiliriz ama şunu söyleyeyim. Bu özellik çıktıktan sonra elinde PlayStation Portal olanlar gerçekten çok çok keyifli bir deneyime hazır olacak. Satanlar için birazcık üzgünüm çünkü büyük bir ihtimalle bu özellik yaygınlaştıktan sonra bu cihazın arkadaşlar fiyatları da yükselecektir. İkinci el pazarını mutlaka etkileyecek bir olay. Çünkü satanların çoğu bu cihazdan beklediğini alamadığı için veya bu cihaza gerçekten oyun yüklenebildiğini düşündüğü için alıp pişman olup elden çıkartan insanlar oldu. Ancak Türkiye'yi ne kadar etkiler bilmiyorum ama global pazarda PlayStation Portal'ın satışlarının gerçekten çok yükseleceğini düşünüyorum. Türkiye'de bir oyuncu olarak da az önce bahsettiğim gibi kanalımda yayınladığım videodaki adımları izleyerek PlayStation Plus Premium hesabı oluşturabilirsiniz ve kütüphanenizi buradaki oyunlar yerine oradaki oyunlarla doldurup zenginleştirip geliştirebilirsiniz ve PlayStation 5'iniz olmasa bile bir portal sahibi olarak PlayStation kütüphanesine erişebilirsiniz. Bence işin en tatlı noktası bu arkadaşlar. Şimdi gönül isterdeki güncelleme gelsin. Ben bu videoda güncellemeden de bahsedeyim ama şöyle bir bakıyorum. Cihaz sistem güncelle. Maalesef sisteminiz güncel şeklinde bir uyarı veriyor. Onun için yeni arayüz ve kendi kütüphaneme erişim şu an mümkün değil. Ama 1-2 gün içinde bu güncelleme gelecek. Ben zaten Plus Premium hesabından 1-2 tane oyun satın aldım. Kütüphanede aramalarda çıktığında bulabilmek adına. Gelir gelmez başka bir videoyla da karşınızda olacağım. Ama şunu söyleyeyim. Portalınıza sıkı sıkı sarılın çünkü bambaşka bir cihaz olarak karşınıza çıkacak diye videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur. Tek nefeste anlattım her şeyi. Metin yok. Herhangi bir yerden okumuyorum. Bildiklerimi sizlerle paylaştım. Umarım dediğim gibi eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, bildirimler çok önemliymiş bu arada gerçekten. Hype puanınız, beğeni, yorum, oyuncu arkadaşlarınızla paylaşım gibi bir sürü destek seçeneğiniz var arkadaşlar. Ben bunları gördükçe daha çok motive oluyorum. Gelen her yoruma yanıt vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden etkileşim içinde de kalmaktan keyif alıyorum. O yüzden bol bol yorum yazın, bol bol konuşalım. Bu videoda atladığım şeyleri, bahsetmediğim şeyleri yorumlarda paylaşıp yazabilirsiniz. Ben de sizlerle sonrasında bunları cevaplayıp yardımcı olmaya çalışırım. Çok kısa bir süre sonra başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.